Arkadaşlar merhaba. Bugün yine Moskova'dayım. Bugünkü gezeceğimiz yerlerden bir tanesi Ostankino Kulesi, diğeri de Uzay Anıt Müzesi var. Kozmonotluk Müzesi olarak da geçiyor. Bugün buraları gezecektim. Ardından da yine otele geçerim. Şu an ilk olarak Kozmonotluk Müzesi ile gezmeye başlamak istiyorum. Şimdi birazdan da arka kameraya geçeceğim. Buraya iki aktarma ile geldim. Yine sağ ya da sol köşelerden birine buranın ismini ve konumunu eklemiş olurum. Açıklamada da yine daha önce belirttiğim gibi bütün detaylar olmuş olacak. Şimdi öncelikle buradaki müzeye gidelim. Müzenin ardından da kuleye gidelim. Zaten kule akşam da açık, sabah da açık oluyor. O da buraya çok uzak değil. Kısa bir metrobüs aktarmasıyla 2 durak sonra ulaşılıyor. Şimdi ilk olarak buradaki, evet, bu Anıt Müzesi'nin yanındaki bir uzay istasyonuna benzetilmiş aslında bir roketin kalkış anı var. Ve buranın arka tarafında ise bir müze var. Yine uzayla ilgili Kozmonotluk Anıt Müzesi olarak da geçiyor. Moskova'daki Kozmonotluk Müzesi, uzaya yolculuk. Bu müze, uzay keşiflerinin tarihine ışık tutuyor ve Rusya'nın uzay programının simgesi haline gelmiş bir yer. Müzede Yuri Gagarin'in uzaya yaptığı ilk yolculuk, uzay araçları, roketler ve astronot kıyafetleri gibi tarihi eserler sergileniyor. Ayrıca Sovyetler Birliği'nin uzay yarışındaki başarıları ve bilimsel ilerlemeleri de müzenin farklı bölümlerinde keşfedilebilir. Müzede en dikkat çekici parçalardan biri Gagarin'in uçuşunu simüle eden interaktif bir gösteri. Eğer uzay ve bilim tarihine ilgi duyuyorsanız burası kesinlikle kaçırmamanız gereken bir nokta. Şimdi girişin hangi tarafta olduğunu unuttum. Haritalardan girişe bakmam lazım. Sanırsam arka tarafta kalıyordu. Birazdan bakıp içine geçmiş oluruz. Burası kapalıymış. Müze kapalıymış arkadaşlar. O yüzden yapacak bir şey yok. Diğer gezme noktalarından devam etmem gerekiyor. Şu an metro ile aktarma yapıp şu karşıdaki görmüş olduğunuz kuleye giderim. Orayı gezerim artık. Ya bu defa nedense biraz şanssızlık mı diyelim artık. Genelde çoğu yer ya tadilatta oluyor ya da kapalı olduğu gün oraya gitmiş oluyorum. Şu anda kuleye, Ostankino Kulesi'ne gitmek için metro ile aktarma yapacağım. Aktarma yapacağımız metro zaten buraya çok yakın. Hemen şurada. Şimdi devam edelim. Evet, güneş geldiği için burada 2 durak sonra aktarma yapacağımız bir metro var. Bununla karşıya şimdi hızlıca geçmemiz lazım şuradan. Genelde Moskova'daki metrolar yer altından gidiyor. Sadece birkaç tane durakta, bazılarında yer üstüne geçiyor. Sadece bu metro tamamıyla yer üstünde giden metro. Küçük, aslında biraz elektrikli otobüslere benziyor. Şimdi birazdan bizim bineceğimiz de gelecek ve ona binip 2 ya da 3 durak sonra kulenin orada ineceğiz. Ve geldi bineceğimiz metro. Burada girişlerde, burada kartımızı okutuyoruz. Bu şekilde. Genelde metrolara girmeden önce turnikelerde okutuyoruz ama bu metro biraz diğerlerinden farklı. Bunu otobüs gibi içerisinde kart okutmalık yerler var. Oradan okutuyoruz kartlarımızı. Ve bu şekilde 2 ya da 3 durak sonra da durakta gelmiş olacak ve orada inmiş olacağız. İçeriye Evet arkadaşlar, şu anda metrobüsten indim ve ilk olarak kuleye çıkacağım. Kulede biraz şehrin manzarasını izledikten sonra da burada bir kilise vardı. Gerçekten mimarisiyle hayranlık bırakan bir kilise. Oraya gezmeye gideceğim. O da zaten hemen şurada, karşı tarafta. Şurada kalıyor. Yeşil kubbeli olan bir yer. Ve kule de zaten burada. Ve burada böyle bir yine park var.
Rusya'da oturabileceğiniz çok fazla, zaten şehrin her yerinde bir park görebilirsiniz. Çok fazla yaygın. Şimdi ilk olarak karşıya geçip kuleye gidelim. Ardından da kiliseyi ziyaret edelim. Ve orada bir göl vardı. O gölü de gezebiliriz etrafında. Yapay bir göle benziyor ama tam olarak bilmiyorum. Belki de doğal bir göl de olabilir. Şimdi karşıya geçip kuleye gidelim önce. Kuleye giderken genelde yolu karıştırıyorum ama şu tarafta olması lazımdı sanırsam. Evet, kule bu taraftaydı. Ama yolu uzatmamak için de aynı zamanda. Evet, şimdi önce kuleye gidelim ama kuleye şuradan galiba kısa bir geçiş vardı. Orayı bulmam lazım çünkü diğer türlü yoksa geriye kadar gidip tekrar karşıdan geçip yürümek zorunda kalıyorsunuz. Sonrasında da burayı gezerim ve dediğim kiliseyi şurada size gösterebilirim. Ön kamerayla aslında. Ve şurası gerçekten çok güzel bir mimarisi var. Ve göl de biraz donmuş. Evet, şimdi şuradan karşıya geçeyim, yoksa geçen geldiğim zaman bayağı yürümüştüm. Buradan karşıya geçmeyi düşünmemiştim o zaman. Şimdi tekrardan boşu boşuna yorulmamak için şu yaya geçidini kullanıp hemen buradan karşıya geçip daha hızlı bir şekilde kuleye ulaşmış olurum. Ve bu kule gerçekten çok güzel. Bütün Moskova'yı görebiliyorsunuz burada tepesinde. Bir teras açık alanı var. Bir de alt kısımda izleme yapabileceğiniz kapalı bir alan var. Ve bu kuleye önceden rezervasyon da yaptırabiliyorsunuz. Ya, geldiğiniz duruma göre aslında bunu düşünebilirsiniz. Çünkü bazen kule gerçekten kalabalık oluyor. O yüzden internetten bilet alarak rezervasyon yaptırırsanız hem burada da beklememiş olursunuz. Hızlı bir şekilde işleminiz gerçekleşmiş olur. Ama sorun olmuyor. Burada da alabiliyorsunuz biletleri. Sadece acil İşiniz olduğu gün, son güne bırakmazsanız gezerken daha rahat gezebilirsiniz. Şu an biraz yüzüm dondu ve tripodu tuttuğum elim bayağı aşırı dondu. O yüzden kuleye gidene kadar biraz ellerim ısınsın ve kuleye gelince tekrardan çekime başlarım. Arkadaşlar, kuleye yaklaştım. Biraz önce yanlış yöne doğru gidiyordum. Son anda fark ettim. Tekrar doğru yöne geçiş yaptım. Yaklaşık bir 5 dakika, 10 dakikalık bir yürüme mesafesinde. Evet arkadaşlar, şu an kontrolden çıktık. Bu arkadaki yerde kontrol yapıldı. Şimdi gidip bilet alacağız. Burada bilet almaya gelirken pasaportunuzun da yanınızda olması gerekiyor. Pasaportsuz bilet vermiyorlar çünkü. Pasaportla kesin gelmeniz lazım. O yüzden pasaportunuzu geldiğiniz zaman otelde filan bırakmayın. Yoksa size bilet vermezler ve tekrar bir gününüz daha gitmiş olur. Şimdi pasaportu da aldıktan sonra kuleye gidebiliriz artık. Pasaport dışında da başka bir şey gerekmiyor aslında. Sadece buraya yiyecek ve içecekle almıyorlar içeri. Onda zaten dışarıda bir çanta bırakabileceğiniz kilitli dolaplar var. Oraya bırakıyorsunuz ve bu dolaplarda da herhangi bir sorun olmadan bırakabilirsiniz. Şimdi bilet alacağımız yere geldik. Bilet alacağımız yerde burası. Biletlerimizi alalım. Biletleri aldıktan sonra tekrar kayıda devam edelim. Evet arkadaşlar, biletimizi aldık. Şu şekilde bir bilet, yaklaşık 1200 rubleydi ve euro bazında da 11-12 euro arası bir ücret oluyor. Buradan alabilirsiniz. Şu anda Moskova'nın göğe uzanan sembolü Ostankino Kulesi'ndeyim. Yüksekliği tam 540 metre. Sovyetler Birliği döneminde televizyon yayını için inşa edilen bu kule
Bir zamanlar dünyanın en yüksek yapısıydı. Bugün hala Avrupa'nın en yüksek televizyon kulesi olma unvanını koruyor. Şimdi geçiş noktasına geldik. Burada da biletlerimizi ve pasaportumuzu kontrol edecekler ve birazdan asansörle yukarıya çıkmış olacağız. Ostankino Kulesi 1967 yılında tamamlandı ve adeta bir mühendislik şaheseri. Depreme ve rüzgara dayanıklı olacak şekilde özel sistemlerle inşa edilmiş, kule yerle tam olarak bağlantılı değil, çelik kablolar sayesinde dengede duruyor. Kısacası sadece yüksek değil, aynı zamanda akıllı da. Evet arkadaşlar, asansörle yukarı çıktık. 338 metre yaklaşık. 30 ve 40 saniye arası bir şey sürmüştü yukarı çıkmak asansörle. Buranın bir de üst katı var. Orası açık teras alan gibi. Ama orası sadece yaz aylarında açıkmış. Şu anda kapalı. Ancak burası da gayet yeterli. Buradan zaten bütün Moskova'yı görebiliyorsunuz. Bütün Moskova'yı izleyebileceğiniz en yüksek nokta zaten. Asansör çok hızlı bir şekilde çıkıyor. Bunun dışında burada yine kahve içmek isterseniz otomatlardan kahve alabiliyorsunuz. Aynı zamanda küçük hediye alabileceğiniz bir küçük butik yer de var. Genel olarak böyle. İçeriğinde aynı zamanda yine teleskop var. Buradan teleskopla da izleyebilirsiniz. Bundan sonra geldiğinizde yaz aylarında üst kata çıkabilirsiniz ama kış aylarında üst kata çıkamıyorsunuz. Ve buradan gerçekten çok güzel bir manzarası var. Bütün Moskova burada ayağınızın altında ve izleyebiliyorsunuz. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Kahvaltı yapmamıştım sabah, bu yüzden biraz acıktım. Bu kulede de alt katta bir büfe gibi bir yer var. Kulenin hemen biraz önceki seyir terası olan yer. Dışarı izlediğimiz yerin bir kat altında merdivenle iniyorsunuz. Burada güzel, iyi yemekler var. Ben yemek almadım ama bilmiyorum, yemeklere bakmadım. Çok fazla aç olmadığım için. Böyle atıştırmalık bir şeyler aldım. Bir poğaça, kakaolu bir kek şu şekilde. Ve bir meyve suyu aldım. Yani bunları aldım ben. Toplam bu 4 parça için 710 ruble, yaklaşık 6-7 euro arasında. Zaten dışarı çıkınca bir şeyler yiyecektim. Burada yiyip hem zaman kazanmış olurum hem de bir farklılık olur. Benim için de farklı olacak ve buradaki bu masalar dönüyormuş. Ben bunu ilk başta fark etmedim. Başım dönüyor sandım. Ama sonrasında baktığım zaman şöyle gölgede kaldım biraz. Ama yapacak bir şey yok, çok önemli değil. Bu masalar dönüyormuş. İşte ben başım dönüyor sandım. Ama masaların kendi özelliği buymuş. O yüzden biraz garip bir şey olmuştu bu sırada. Ve şu şekilde 2 tane poğaça gibi böyle bir şey. Bir meyve suyu, bir tane de kakaolu bir kek. Toplam 710 rubleydi. Yani gayet güzel böyle bir manzarada, şu an biraz güneş geldiği için. Burada bir şeyler yedikten sonra da aşağıdaki gölün karşısındaki kiliseye giderim. Orayı da gezdikten sonra büyük ihtimalle daha zamanım kalır. Zaten metro istasyonları vardı bir iki tane aslında. Onları gezmek istiyorum. Genel olarak buradaki metroların yapısı gerçekten güzel. Tabii hepsi değil. Birçoğu sıradan normal metro. Ama bir iki tanesi gerçekten çok güzel yapılmış ve zaten bunlar kültür miras listesinde de yer alıyor aynı zamanda bildiğim kadarıyla. Tüm bunları yine diğer bilgiler olduğu gibi videonun arkasına eklemiş olurum. Başka burayla ilgili ne söyleyebilirim? Zaten diğer bilgileri söylemiştim ve alt katta da girişte yine gezebileceğiniz bir yer var. Üst kat var. Burada hem restoran hem bu şekilde oturup bir içecek içeceğiniz bir alan var.
Sonrasında burayı da dediğim gibi bunları yedikten sonra o kiliseyi gezerim. Ardından o metro istasyonlarını gezmeye giderim. Çünkü gerçekten çok güzel yapıları var. Zaten buradaki metrolar genelde bir sığınak olarak tasarlanmış. Büyük ihtimalle Yugoslavya zamanında kalan, eski zamanlardan kalan tasarımlardan dolayı o zaman için tasarlanmış. Ve genel olarak da söyleyeceklerim şu an bu kadar. Zaten ilk defa böyle bir şey yapıyorum, bir vlog çekiyorum. Bakalım nasıl olacak ben de bilmiyorum. O yüzden biraz gergin hissediyorum. Çünkü genelde bir şey yaptığım zaman iyi olmasını istiyorum. Ama burada şunu da fark ettim. Yani çok da bazen takmamak gerekiyor. Zamanla iyi olabilecek şeyler bunlar. O yüzden şu an anın tadını yaşamaya bakıp ve buradaki gezmeye devam edip yine bu içerikleri hazırlamaya devam edeceğim. Evet, buraya gelebilirsiniz. Bence gayet güzel. Zaten güvenlik önlemleri yüksek derecede alınıyor. Hiçbir sorun yaşamazsınız. Ve ailenizle de gelip zaman geçirebileceğiniz güzel bir yer aslında. Şu anda ben bunları yemeye geçiyorum. Sonra görüşürüz. Bu dev kule sadece televizyon yayını yapmıyor. İçinde restoranlar, müzeler ve en üstte döner bir gözlem katı var. Cam zeminin üstünde yürümek cesaret istiyor ama manzara muhteşem. Moskova'yı 360 derece görmek isteyenler için birebir bir deneyim. Evet arkadaşlar, şu anda kulenin giriş kısmını gezeceğiz. Giriş kısmında da zaten kısa bir alan var. Burada bu kulenin yapım aşamasını gösteren bilgiler var, videolar var ve çeşitli buradaki araçlarla bu zamanki yapılış şeklini izleyebiliyoruz. Ve şimdi buraya geçelim. Kule zamanla bir sembol haline geldi. 2000 yılında çıkan büyük yangın bile onu durduramadı. Sonrasında kapsamlı bir restorasyonla yeniden güçlendirildi. Bugün hala Rusya'nın en önemli yayın merkezlerinden biri ve aynı zamanda bir turizm noktası. Gökyüzüne açılan kapı. Eğer Moskova'ya geldiyseniz Ostankino Kulesi'ni pas geçmeyin. Buradaki alanda kulenin yapılışındaki mesafeyi gösteriyor aslında. Şöyle biraz daha çevirsem. Burada bunu çeşitli hayvanlarla ve çeşitli boyut yapılarla kıyasını yapmış. Tam olarak şurada ancak parladığı için gözükmüyor olabilir. Ve burada bu şekilde bazı yapabileceğiniz küçük oyun tarzı kulenin yapılışı ile ilgili bilgilendirmeler veren videolar var, araçlar var. Şu şekilde. Burada kulenin tüm yapımı ve yine şuradaki ekranda küçük bir interaktif oynanabilecek bir oyun var. Ve bu girişteki yer çok aydınlık olmadığı için fazla gösteremedim. Ancak burada kule hakkında bilgi veren videolar var. Bazı böyle oynanabilecek küçük oyunlar var. Bunun dışında kulenin yapımı esnasındaki bunun aslında ne kadar uzun olduğunu belirten yine bir ekran vardı. Bunu tabii parladığı için orası çok fazla gösteremedim. Ve bu kuleye girerken 2 kere güvenlik taraması oluyor. Bir girişteki ilk kısımdaki yerde bütün eşyalarınızı çıkartıyorsunuz. Burada bir tarama yapılıyor. Ve sonrasında da bu alan kulenin kapısına yakın. Burada da tekrardan bir arama, üstünüzü kontrol ediyorlar. Ve bu yine bence bu kontroller bence çok gayet iyi. Bu şekilde güvenlik sağlanmış oluyor. Ve güzel bir şey aslında. Şimdi buradan geçerken de biletimizi okut. Ve çıkışta da buraya bileti okutmamız gerekiyor. Okuttuktan sonra geçebiliyoruz. Bu biraz önceki geçtiğim alanda da girişte de burada bileti okutuyoruz. Çıkarken de bileti okutuyoruz. Yoksa eğer okutmazsak geçmiyor. Yani gerçekten çok fazla üst derecede burada güvenlik önlemi var. Ve bu alanda da bir ışıklı gösteri oluyordu ama sanırsam şu an yok veya sadece akşam da oluyor olabilir.
Şu anda bir gösteri yok. Normal bu alanda bir gösteri oluyordu. Bu defa buraya tablolar bırakmışlar çeşitli. Girişte sol sağ tarafa bakmıştık. Şimdi sol tarafa bakabiliriz. Burası gerçekten güzel bir yer. Ya dediğim gibi hem bütün şehri izleyebiliyorsunuz burada. Bütün şehir ayaklarınızın altında oluyor. Hem de böyle ailenizle veya tek gelebileceğiniz güzel bir yer aslında. Burada bir kahvaltı tarzı böyle hafif şeyler yiyebileceğiniz, poğaça, kurabiye, içecek içebileceğiniz çay, kahve, bütün soğuk içecekler var. Hatta domates suyu bile var. Rusya'da çok fazla tüketiliyor domates suyu aslında. Yanlış bilmiyorsam. Bu yüzden de burada aslında güzel bir etkinlik yeri oluyor. Gelinebilecek güzel bir yer. Kuleye giriş ücreti 1200 ruble vermiştim. Belki bu bazı zamanlarda değişebiliyordur. Bundan tam emin değilim. Ama ben 1200 rubleye girmiştim aslında kuleye. Ve yine birkaç atıştırmalık bir şey yedim. Poğaça, patatesli börek ve bir tane de kakaolu börek yedim. Bir de vişne suyu. Toplamda bunlar için ne kadar vermiştim? 700 ruble. Yine bu da 6-7 euro arası bir şey yapıyor aslında. Fiyatları bence uygun çünkü böyle bir yerde, evet kuleyi şöyle arkamızdan da göstererek gidelim. Böyle bir yer için bence fiyatlar uygun. Yani normal yerlerle, normal marketteki fiyatlarla arasında bence çok bir fark yok. Bunun dışında kulenin hemen bir alt katında asansörle yukarı çıkıyorsunuz ilk başta. 337 metre, 338 metre. Buraya çıktıktan sonra orada kapalı bir alan var. Oradan dışarıyı izleyebiliyorsunuz. Çeşitli fotoğraf çekebileceğiniz alanlar var. Bu alanlarda fotoğraf çekebiliyorsunuz. Sonrasında kulenin bir de üst katı var. O da kulenin en yüksek çıkılabilecek, ziyaret açısından çıkılabilecek en yüksek noktası. Ancak burası sadece yaz aylarında çıkmış. Yaz aylarında açık olduğu için şu anda oraya giriş yapamadım. Ama geldiğiniz zaman oraya da çıkmanızı tavsiye ederim. Gerçekten de çok yüksek ve açık alan oluyor. Fotoğraf çekmeye, video çekmeye veya oradan bütün şehri izlemek daha rahat oluyor. Araya bir cam girmeden. Alt katta da çok rahat izleyebiliyorsunuz. Bir sorun olmuyor. Ama üst kattan da izlemenizi yazın gelirseniz tavsiye ederim. Bir alt katta iniyorsunuz. Orada kurabiye, çay, yine kahve, soğuk içecekler alabileceğiniz bir alan var. Burada yine atıştırmalık bir kahvaltı yapabiliyorsunuz aslında. Sonra bir alt katında yemekhanesi var, restoran var burada. Burada da yine çok çeşitli yemekler var. Ancak ben fazla aç olmadığım için kahvaltı yapmıştım zaten alt katta. Kahvaltı yaptım. Sadece yeterli oldu benim için. Yine yemeklerin de fiyatları çok pahalı değildi. Zaten ben menülerin videoya aldım. Bunu ilerleyen kısımlara eklemiş olurum. Şu şekilde bir de gösterelim kuleyi. Evet arkadaşlar, şimdi o manastıra geldik. Gölün kenarında. Göl donmuş bayağı. Şimdi şu taraftan gezerek manastıra doğru gitmek istiyorum. Ve arka kameraya geçmek istiyorum artık. Benim yerime manastırı görmeniz daha güzel olur. Evet arkadaşlar, şimdi manastıra doğru gidelim artık. Buradan yürüyerek parkın etrafından yürüyerek manastıra doğru gidebiliriz artık. Ve sonrasında burayı da gezdikten sonra sanırsam metroları gezebilirim. Bir iki tane gezilebilecek, bahsettiğim önceki kısımda metrolar vardı. Onları gezmeye gidebilirim. Çünkü dışarısı zaten soğuk gerçekten. Zaten görüyorsunuz gölün donmuş olmasından aslında soğukluğu, ne kadar soğuk olduğunu anlayabilirsiniz. Şu an halen videoyu daha rahat çekebilmek için bere takmıyorum ve eldiven de takmıyorum. Bu yüzden biraz ellerim üşüdü.
Ostankino'daki yaşatan kutsal üçlü kilisesi. Moskova'nın en eski ve en güzel yapılarından biri Ostankino'daki yaşatan kutsal üçlü kilisesi karşımızda yükseliyor. Bu görkemli yapı sadece bir ibadet yeri değil, aynı zamanda Rus mimarisinin adeta taş kesilmiş hali. Bu kilise 17. yüzyılda, yani yaklaşık 1670'li yıllarda inşa edilmiş, taş değil, ahşap değil, tamamen tuğla, ama detaylara bakınca sanki taş oymacılığı var gibi, değil mi? Rus barok tarzını yansıtan bu süslemeler o dönemin mimarisinde oldukça nadir görülen bir incelikte yapılmış. İçerisi de en az dışarısı kadar etkileyici. Altın işlemeli ikonalar, tavan süslemeleri ve mistik bir huzur havası var. Girince insan sanki zaman yolculuğuna çıkmış gibi hissediyor. Burası yüzyıllardır hem ibadet hem de topluluk merkezi olarak kullanılmış. Ostankino semtiyle özdeşleşen bu yapı aslında Şeremetev ailesi tarafından yaptırılmış. Onlar döneminin en güçlü ailelerinden biriydi. Hatta kilise Moskova'da soylular tarafından inşa edilen ilk büyük taş kiliselerden biri olarak biliniyor. Eğer Moskova'ya yolunuz düşerse sadece Kızıl Meydanı değil, Ostankino'daki bu tarihi inciyi de mutlaka görün. Hem estetik olarak büyüleyici hem de ruhu olan bir yer. Evet arkadaşlar, kiliseden şu anda çıktım. Kilisenin içinde çok fazla konuşmadım çünkü ibadet yerlerinde insanlar ibadetlerini yapıyor ve onlara saygı gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Nereye giderseniz gidin fark etmez, ister cami ister kilise veya başka diğer dinlerdeki ibadet yerleri olsun. O yüzden ben gerekli bilgileri videonun arkasına ses olarak eklerim. Dediğim gibi hoş olmazdı içeride konuşmam çünkü genelde bu tarz girdiğim yerlerde konuşmamayı tercih ediyorum. Ve sessizce orada video çekiyorum, içeriği inceliyorum, çıkıyorum. Dediğim gibi bunun gerekli açıklamalarını ben eklemiş olurum zaten, gerekli bilgilerini burayla ilgili. Şimdi buradan da artık karşıya geçip metroya binip birkaç metro istasyonu vardı. Büyük ihtimalle onları da gezerim. O metro istasyonlarını gezdikten sonra da artık otele doğru ilerlerim çünkü bugünlük bu kadar yeterli olur zaten. Biraz dinleneyim. Yarın biraz erken çıkmayı düşünüyorum. Yarın Kızıl Meydan turu yapacaktım. Daha çok merkezde gezecektim ve nehir turu yapmayı düşünüyordum. O yüzden şimdi artık o dediğim bir iki tane metro istasyonunu da gezdikten sonra otele geçebilirim. Bugünlük bu kadar yeterli olur. Ve yine metroya geçerken biraz önce geldiğim otobüse benzeyen metro ile gidecektim. Evet, bu da ilerideydi durağı sanırsam. Şimdi burada bir iki durak var ama burada son durak olduğu için tekrardan inmek gerekiyor. O yüzden biraz yürüyüp 2-3 dakika binebilirim artık ona. Ya gerçekten de bu kilisenin dışı özellikle çok ilgimi çekmişti. Çünkü daha farklı diğerlerinden. Ya içi de zaten normaldi. İzleyeceksiniz siz de. İçi çok fazla diğer kiliselerden bir farkı yoktu ama dışı gerçekten de çok farklı, çok ilgimi çekti. Çünkü bu şekilde diğerlerine göre daha farklı biraz tasarımla yapılmıştı. Bu yüzden de merak ettim. İçerine gitmek istemiştim. Yine Moskova'da güvercinler de çok fazla var. Her yerde güvercin görebilirsiniz. I don't know Russian. I don't know Russian. Полностью. Блогер, да? Yes. Блогер? Yes, yes. Вот это полностью вокруг рекламируй. Okay. Реклама. Okay. Ага. Внутри. Bolşoy tiyatrosu bir Rus kültür sembolü. Şu anda Moskova'nın en ünlü ve ihtişamlı yapılarından biri olan Bolşoy tiyatrosunun önündeyim. 1796 yılında inşa edilen bu muazzam tiyatro
Rusya'nın kültürel kalbi olarak kabul ediliyor. Bolşoy sadece tiyatro oyunlarıyla değil, aynı zamanda dünya çapında ünlü bale ve opera gösterileriyle de biliniyor. Tiyatronun içi göz kamaştırıcı altın süslemeler, lüks koltuklar ve zarif tavan freskleriyle donatılmış. Dünyanın en prestijli sahnelerinden biri olarak pek çok ünlü sanatçıyı ağırlamış ve hala modern gösterileriyle izleyicilerini büyülemeye devam ediyor. Bu tarihi yapıya adım attığınızda sadece sanatla değil, tarihle de iç içe oluyorsunuz. Bolşoy tiyatrosu Rus kültürünün bir simgesi ve Moskova'ya gelen herkesin mutlaka görmesi gereken bir yer. Ancak benim param olmadığı için bu sefer göremedim. Umarım başka bir sefer içini de görebilirim. Evet arkadaşlar, buraya bilet almak için gelmiştim Bolşoy Tiyatrosu'nda bale izlemek için. Ancak 20.000 ruble dedi. Bu da yaklaşık 200 euro yapıyor. Çok fazla. O yüzden gitmeyi düşünmüyorum. Belki bakarım başka etkinlikler varsa onlara giderim. Çünkü gerçekten 200 euro buraya harcama yapamam. Zaten kısıtlı bir bütçeyle hareket ediyorum. Burada 200 euro harcayamayacağım maalesef. Artık başka sefer geldiğimde bunu izlerim. Şimdi farklı etkinliklere bakma zamanı. Moskova'nın sokaklarında yürürken etrafınızda tarih, kültür ve modern yaşamın iç içe geçtiği bir atmosferi hissediyorsunuz. Moskova sadece Rusya'nın değil, dünya çapında önemli bir kültürel merkez. Burada yürürken her köşe başında geçmişin izlerini görebiliyorsunuz. İşte tam bu noktada Moskova'nın tarihi dokusu ile modern yapılar arasındaki farkı hemen fark edebiliyorsunuz. Eski taş binalar, geniş caddeler ve aniden karşınıza çıkan modern alışveriş merkezleri. Her şey birbirine karışmış gibi. Bir yanda geleneksel Rus mimarisi, diğer tarafta ise Sovyet dönemi ve günümüzün çağdaş yapıları. Hepsi bir arada, sanki her biri şehrin hikayesini anlatıyor. Bu kontrast, Moskova'nın kalbinde yürüdüğünüzde size bir zaman yolculuğuna çıkmışsınız gibi bir his veriyor. Bir yandan da Sovyet döneminin etkilerini hala görmek mümkün. Kızıl Meydan'dan Tverskaya Caddesi'ne kadar uzanan alan o dönemin izlerini taşıyor. O döneme ait yapılar bugün de şehri şekillendirmeye devam ediyor. Burada yürürken şehrin ruhunu derinden hissediyorsunuz. İnsanlar hızlı adımlarla geçiyor ama her birinin hayatı başka bir hikaye. Bir yanda kalabalık, bir iş insanı, diğer tarafta bir sokak sanatçısı. Her biri kendi yolunda ama hepsi aynı şehri paylaşıyor. Moskova sadece bir şehir değil, aynı zamanda sürekli değişen, büyüyen ve dönüşen bir canlı gibi. Bu sokaklarda yürürken şehrin geçmişiyle geleceği arasında bir köprü kuruyorsunuz. İnsanlar burayı sadece bir iş merkezi olarak değil, aynı zamanda bir kültür ve sanat şehri olarak da seviyor. Sanat galerileri, sokak sanatçıları ve farklı kültürlerin buluştuğu mekanlar Moskova'yı gerçekten benzersiz kılıyor ve tabii ki bu şehir sadece görsel değil, aynı zamanda sessel bir şölen de sunuyor. Sokaklarda çalan müzik, kafelerdeki sohbetler, taksilerin sesleri ve tramvayların geçişi, her ses şehri daha da canlı kılıyor. Moskova canlılığıyla, enerjisiyle ve tarihi derinliğiyle gerçekten benzersiz bir yer. Burada her adımda yeni bir hikaye, yeni bir keşif sizi bekliyor. Belki de bir sonraki köşe başında daha önce hiç görmediğiniz bir manzara karşınıza çıkacak. Moskova'daki her adım keşfetmek için bir fırsat. Şehirde her an yeni bir şey keşfetmek mümkün. Her sokakta, her caddede, her bina ve her insan farklı bir hikaye anlatıyor. Arkadaşlar şu anda bir markete geldim. Bir yiyecek bir şeyler, biraz da su alacağım.
zaten her şey var. Aynı zamanda kahve falan almak isterseniz, yemek almak isterseniz yemek de bulunuyor. Ve isteyenler yemeklerini bu arkadaki yerde yiyebiliyor. Şimdi ben su alacaktım. Başka bir muz alabilirim. Evet arkadaşlar, şu anda marketteyim. Birkaç yiyecek bir şey alacaktım, su alacaktım ve meyve alacaktım, muz alacağım. Ya genelde ben gittiğim her yerde muz alıyorum, seviyorum çünkü hem doyurucu oluyor hem de sağlıklı. O yüzden bazen canım yemek istediğim zaman muz alarak karnımı doyurabiliyorum. Çünkü bazen gerçekten yürürken canım hiçbir şey yemek istemiyor. Burada da bu şekilde kendinizle aldığınız şeyleri okutarak geçebiliyorsunuz. Ama bunu sadece kartla yapabiliyorsunuz, nakit olmadığı için. Aynı zamanda bu markette yine yemek de satılıyor, kahve de satılıyor. Burada yemekleri alıp burada oturarak da yiyebiliyorsunuz. Veya götürüp dışarıda da yiyebiliyorsunuz. Otelde, evde, istediğiniz her yerde yiyebiliyorsunuz. Ben yine bir bakacaktım burada neler alabilirim diye, aynı zamanda göstereyim. Burada yine Arkadaşlar merhaba. Bugün de kaldığım yeri göstereceğim. İlk geldiğim gün çok yorgun olduğum için ilk gün çekim yapmak istememiştim. Bugün Moskova'da 3. günüm ve bugün zamanım oldu. Göstermek istedim. Biraz kaldığım yerden bahsedeceğim. Ya, kaldığım yer aslında küçük bir oda şeklinde ama tek kişilik. Bu yüzden gayet iyi. Temizdi bence oda. Ya, fiyat performans bakınca gayet. Bu şekilde odamız. Küçük. Yatağı gayet rahat ve geniş. Burada yine penceresi de var. Hava alabiliyor. Havasız bir yer değil. Aynı zamanda doğalgaz var yatağın şu arka tarafında. O yüzden içerisi soğuk olmuyor ne uyurken ne şu an. Burada küçük bir dolap var. Eşyalarınızı bırakmak isterseniz. Ama ben fazla bir şey çıkartmadım. Genelde çantada tutuyorum eşyalarımı. Şimdi dış kısmını da göstereyim. Burada böyle bir alan var. Ortak bir salon, avlu gibi düşünebiliriz. Yine aynı zamanda duşlar var. 2 adet. Duşlar da bu şekilde. Ve temizdi. Diğer duş da burada. Aynı zamanda kurutma makinesi de var. Bu da benim için gayet iyi oldu çünkü taşımak çok zor oluyor bunları. Yine şurada bir çamaşırlarınızı yıkadıktan sonra asabileceğiniz bir alan var. İnterneti de var. Ve aynı zamanda burada lavabolar var. 2 adet. Ve bunlar da yine temizdi. O yüzden bir sorun yaşamadım. Burası da mutfağı var arkadaşlar. Mutfakta yine ortak, herkes kullanabiliyor. Gördüğünüz gibi temiz zaten. Kullanan kişiler kullandığı eşyaları yıkıyor. Bu şekilde. Buzdolabı var. Buraya eşyalarınızı bırakabilirsiniz. Ya, ilk geldiğim gün mesela tavuk almıştım. Burada. Bunları yememiştim. Halen duruyor. Yani kimse sizin eşyanıza karışmaz böyle yerde. O yüzden de bunu da merak edenler varsa
Ve mutfağı da bu şekilde temiz. Ya isterseniz malzemelerinizi alıp burada yemek yapabilirsiniz. Bütün yemek yapabileceğiniz malzemeler var. Genel olarak otelle söyleyebileceğim şeyler aslında tam olarak bir otel de değil. Böyle bir ev gibi düşünebilirsiniz. Bunu bir ev gibi düşündüğüm zaman odaları var. Herkesin ayrı ayrı. Mutfakta konuşayım aslında. Odalarda belki uyuyanlar varsa rahatsız etmeyeyim. Burada yani küçük bir otel diyebiliriz. Burayı küçük bir otel görebiliriz. Ben buraya zaten son gün randevu yapmıştım. Hatta buraya gelmeden 12 saat falan önce yapmıştım. Bir sorun yaşamadım. 19 euroydu kaldığım odanın geceliği, içine her şey dahil, yine hani mutfakta kullanmak için ekstra bir ücret ödemiyorsunuz. Bütün her şey içine dahil 19 euro. Bence gayet uygun böyle bir yer için. Konaklamada isterseniz şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Hosteller var, paylaşımda biliyorsunuz. Yurt odaları gibi aynı odada ranza sistemi var. Burada 5-6 kişi, 4 kişi veya 10 kişi, bazen daha fazla da kalabiliyor. Ya onlar da bunun yarı fiyatına düşünebilirsiniz. 5 euroya, 7 euroya yine otel. Merhaba arkadaşlar tekrardan. Biraz önce markette yiyecek bir şeyler almıştım. Şimdi onlara bakalım. En azından burayla ilgili fiyatları nasıl olduğunu merak ediyorsanız belki bu yanda da size bir rehberlik eden bir video olabilir. Bunu da şimdi bakalım aldığım şey. Ben bu şekilde biraz patates almıştım, haşlanmış patates. Böyle bir salata vardı. Yine marketten aldım. 1 litre su aldım. Ya bu açık mavi kapaklı olanlar tatlı su, diğer koyu mavi olanlar ise sodalı su. Bilginiz olsun, ben bunu sonradan fark ettim. Yine şöyle muz aldım. Yaklaşık 1 kiloya yakın muz var burada neredeyse. Şöyle 2 tane de börek aldım. Birisi tavuklu, birisi etli bir börekmiş. Ya toplamda bunlara ne kadar ödemiştim? 760 ruble ödemiştim. Bu da 7 euro civarında oluyor. Ya aslında bakınca bence uygun bir fiyat. Belki daha uygununu da bulabilirsiniz, bilmiyorum. Ben önüme çıkan ilk marketten bunları aldım. İşte arkadaşlar evet, toplamda bu 7 parçayı almıştım. 1 kiloya yakın muz, biraz 1 litre su, patates salatası ve bir tane de böyle değişik bir salata vardı. Onun tadını merak ettim, onu aldım. Bir tane patatesli değil, ben patatesli sanmıştım. Evet, yarım kiloya yakın da haşlanmış patates var. Bir tane börek almıştım. Etli börek, bir tane de tavuklu börek varmış. İlk defa tavuklu börek yiyeceğim, bilmiyorum. Fiyatı da toplamda 760 rubleydi. Yani belki daha uygunu vardır, bilmiyorum açıkçası. Ben karşıma çıkan bir marketten aldım. Belki daha uygun marketler vardır ama bunlar için 7 euro çok pahalı değil. Evet, marketlerde burada yemek satılıyor. Marketlerden yemek alabiliyorsunuz. Birçok yemek var. Pizza var, pilav veya diğer yemekler. Tamamen kendinizin tercihine göre bunu yapabilirsiniz. Ya açıkçası şu an dışarıda yemek istemedim. Yarın dışarıda yiyecektim. Çünkü canım çok da fazla bir şey istemiyordu yemek. O yüzden bugün bunları yerim. Yarın da bakarız, daha böyle güzel, hoşuma giden bir yer olursa orada yeriz. Genel olarak bunların da fiyatı bu şekildeydi. Evet, durmadan saçımı düzeltiyorum, bunu biliyorum ama düzgün olmazsa sinirim bozuluyor. O yüzden ara sıra beni rüzgar olduğunda özellikle çok düzelttiğimi fark ettim dışarıdayken. Videoyu izlerken zaten siz de bunu fark edersiniz. Yani genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. Görüşmek üzere.